Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere evde süt dilimi nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bu tarifi de çok istemiştiniz. Bomba bir tarif daha geliyor. 10 adet yumurta alıyorum. Bunun sadece 2 tanesini kullanacağım. Bunun fiyatı 11 TL. 1 kilo yoğurt alıyorum. Bunun hepsini yine kullanmayacağım. Bunun fiyatı 7 TL. Krema alıyorum. Süt kreması. Bunun fiyatı 8.45. Un alıyorum. Unun fiyatı 3.75 TL. Şeker alıyorum. Şekerin fiyatı 6.15 TL. Bir paket kakao alıyorum. Bunun fiyatı 6.65 TL. 15'li kabartma tozu alıyorum. Bunun hepsini kullanmayacağım. Bunun fiyatı 3.4 TL. Vanilin alıyorum. Bunun da fiyatı 3.4 TL. Balın fiyatı 27 TL, şu şekilde ufak kavanoz. Ben bunu almayacağım. Sadece fiyat bilgilendirmesi yapıyorum. Benim evimde Hakkari balı var. Çok lezzetli, çok güzel. Bunu sadece fiyat bilgilendirmesini yapmak için size söylüyorum. Tadım için süt dilimi alıyorum. Bunun tanesi 1.75. Tüm alışveriş yaptım. Fiyat bilgilendirmesini yaptım. Şimdi tarifi yapmaya geçebiliriz. Başta süt diliminin kıvamını göstereyim ben size. Şöyle açıyorum. Altta bir kek, üstte bir kek, arasında da şöyle lezzetli bir krema var. Şöyle bir lezzetine bakayım. Şöyle bir parça koparıyorum. Çok iyi ya. Gerçekten çok başarılı bir şey. Ve oturursun bundan ve 10 tane yersin yani, o kadar lezzetli ve hafif. Ve damağıma böyle hafiften bir portakal ve limon aroması lezzeti geliyor. Portakal ve limon aroması bunu çok lezzetli yapmış. Çok güzel, muhteşem bir şey. Şöyle bir tane daha tadına bakıyorum. Fena bir şey bu ya. Başta şu arasındaki kremasını yapacağım ben. Kremasını yaptıktan sonra dolaba atacağım. Daha sonra da kekini yapacağım. Şimdi o zaman kremasını yapmaya geçebiliriz. Bir karıştırma kabının içerisine bir paket krema, yani 200 milim krema ekliyorum. Şöyle benim Hakkari balım var. Hakkari balından 1,5 yemek kaşığı kadar ekliyorum karıştırma kabına. Bir parça limon rendeliyorum içerisine. Bu kadar yeterli. Çok fazla koymayın sakın. Baskın bir, çünkü limon aroması yok. Zaten içerisine aroma da ekleyeceğim. Limon aroma vericiden aldım. Limon aroma vericiden bir damla damlatıyorum. Şöyle kontrollü koyabilmek için şu şekilde. Bu kadar yeterli. Başta bunu bu şekilde iyice karıştırıyorum. 2 dakika boyunca durmadan bunu bu şekilde karıştırın ki tüm malzemeler iç içe girsin. O eklediğimiz limonun kabuğu her tarafa iyice işlesin. Tüm aromasını iyice versin diye bu şekilde dediğim gibi 2 dakika boyunca durmadan bunu karıştırıyoruz. 2 dakika boyunca karıştırdım. Şimdi de içerisine bir paket krem şanti ekliyorum. Krem şanti ekledikten sonra bu şekilde karıştırıyoruz. Krem şanti buna iyice kıvam verecek. Tam istediğimiz krema kıvamına gelecek. Başta bu şekilde karıştırıyorum. Biraz kıvama geldikten sonra blenderdan geçireceğim bunu. İstediğim kıvama geldi. 1 dakika boyunca karıştırdım. Şimdi bunu blenderdan geçiriyorum. İstediğim kıvama geldi. Aynen bu şekilde olması gerekiyor. Üzerine bu şekilde durması gerekiyor. İç kremamızın kıvamı gayet yerinde. Çok güzel. Şimdi bu kekin arasında rahat bir şekilde durabilmesi için ve şekil vermek için bunu bir borcamın içerisine ekleyeceğim. Altında da yağlı kağıt olacak ve bunu buzdolabında dinlendireceğim. Şöyle kara bir borcamım var. İçerisine bir yağlı kağıt kestim, koydum ve üzerine yaptığım kremayı ekliyorum. Ve bunu bu şekilde her tarafa yayıyorum. Böyle her tarafa yayıyorum. İçerisindeki kremanın kalınlığı bu şekilde. Ben de aynı kalınlıkta yapmaya çalıştım hemen hemen. Şimdi bunu dolaba atmadan önce şunun içerisindeki dikdörtgen krema şeklini yapabilmek için bunları böyle bıçakla keseceğim. Şöyle göz kararı hemen hemen şöyle üzerinden geçiyorum. Boyut olarak da şu şekilde hemen hemen şuradan kesmem gerekiyor. Ve hemen hemen şuradan böyle kesiyorum. Bu şekilde ayırdım. Şimdi bunu buzdolabına ekliyorum. Kremamız kıvama gelene kadar ben de üst kekini yapacağım. Üst kekini görüyorsunuz, incecik ve kakaolu. Kekinde de böyle portakal aroması var. Portakal aromasını da vermeye çalışacağız buna. Ancak çok yoğun değil, çok baskın bir lezzeti yok portakal aromasının. Şimdi yapılışına geçiyorum. Bir karıştırma kabının içerisine 3 tane yumurta ekliyorum. Hem beyazı hem sarısını ekleyeceğim. Bir buçuk su bardağı pudra şekeri ekliyorum.
Başta bunu bu şekilde önce karıştırıyoruz. Malzemeler iç içe girsin. Çırptığımız zaman her tarafa malzeme saçılmasın diye iç içe geçiriyorum başta. Tüm malzemeler iç içe girdi. Artık blenderdan geçirebilirim bunu. Bunu 3 dakika boyunca durmadan bu şekilde blenderdan geçiriyorum. Yumurta ve pudra şekeri iç içe girdi. Şimdi diğer malzemeleri ekliyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı un ekliyorum. 1,5 su bardağı kakao ekliyorum. Bunları bu şekilde süzgeçten geçirmeniz gerekiyor. Süzgeçten niye geçiriyoruz? Çünkü topaklanma olmasın diye. 1 su bardağı yoğurdum var. Bunu da ekliyorum. Portakalın kabuğundan içerisine biraz rendeliyorum. Çok fazla rendelemeyin. Çok baskın bir tadı yok. Böyle 2-3 tane rendelemeniz yeterli. Bir elimde portakal aroma verici var. Diğer elimde portakal yağı var. Bunlardan birer damla ekleyeceğim. İkisi buna inanılmaz lezzet katacak. Zaten dediğim gibi kekinde de bir portakal aroması var. Ama dediğim gibi çok az koymanız gerekiyor. Çok baskın olmaması gerekiyor. Başta aroma vericiden şöyle bir parça buraya damlatıyorum. Kontrollü koyabilmek için bu şekilde tatlı kaşığına koydum. Ve ortalama bu şekilde bir damla kadar damlatıyorum. Evet, bir damla damladı. Bu da portakal yağı. Bundan da bir damla damlatacağım. Şöyle koyuyorum az bir şey. Ve içerisine bir damla damlatıyorum. Evet, bir damla damlattım. Bir elimde vanilya özütü var. Diğer elimde vanilin var. Bunlardan biraz ekleyeceğim. Vanilinden bir çay kaşığı kadar ekleyeceğim. Vanilya özütünden de ekleyeceğim. Bu ekstra bir lezzet katacak. Şöyle başta kontrollü bir şekilde koyuyorum. Şöyle 2 damla kadar damlattım ve şimdi artık bunların hepsini karıştırabilirim. Başta bunu bu şekilde kontrollü bir şekilde karıştırıyorum. Malzemeler etrafa uçuşmasın diye iç içe geçiriyorum. Rengini de kontrol ediyorum. Eğer rengi böyle açık olmuş olsaydı bir parça daha kakao koyabilirdim buna ama renk bence tamam. Hepsini iyice karıştırdım. Artık blenderdan geçirebilirim. En sonunda içerisine kabartma tozu ekliyorum ve son kez karıştıracağım bir dakika. Ondan sonra tepsiye aktaracağım. Başta şöyle uçuşmasınlar diye başta karıştırıyorum şu şekilde. Blenderdan geçiriyorum. Şimdi artık fırın tepsisine bunu ekleyebilirim. Fırın tepsisinin üzerine bir tane yağlı kağıt koymanız gerekecek. Yağlı kağıdın üzerine yaptığım karışımı ekliyorum. Başta kontrollü bir şekilde ekleyin. Eğer tepsiniz küçükse kalın olabilir. Standart bir fırın tepsisi kullanın. Şu şekilde her tarafına yayın. Elimle her tarafına yaymaya çalıştım. Hepsini ekledikten sonra şu şekilde yaymanız gerekiyor. Hem içerisindeki hava kabarcıkları çıkmış olacak dışarıya hem de dümdüz olacak. Her tarafına eşit yayılmış olacak bu sayede. Yaptığım karışımdan çok az kaldı şöyle dibinde. Bunları daha sonra değerlendireceğim. Hepsini koymadım kalın olmasın diye. Şimdi fırına tepsiye ekleyebilirim. Fırının derecesini 180 dereceye getirdim. Altlı üstlü fanlı olarak açtım bu şekilde. Ve önceden açmanız gerekiyor. Önceden ısıtmanız gerekiyor. Ve şimdi fırını açıyorum ve tepsiye ekliyorum. Fırının tam ortasına ekliyorum. Tamına 5 dakika oldu ve bunu açıyoruz. Açıp bir 10 saniye 15 saniye bekleyin bu şekilde. Bu şekilde yapmamızın nedeni kekimizin çok kabarmasını istemiyoruz. Ve geri kapatıyoruz. Kekimiz pişene kadar biz de kremamızı çıkarıyoruz. Böyle bir yarım saat kaldı. Ve şimdi bunu buzluğa atıyorum. Tamına 10 dakika pişti. Şimdi kekimi dışarı çıkarıyorum. Evet. Tam istediğim gibi ya. Şuna bakın. Şimdi bunu soğumaya bırakacağım bu şekilde. Kekimiz oda sıcaklığına geldi. Bir saattir bunu bu şekilde dinlendiriyorum kendi halinde. Ve şöyle bunu çıkarıyorum. Rahat bir şekilde çıkarabilmek için ve arka tarafına çevirebilmek için şu şekilde üzerine bir yağlı kağıt koyuyorum. Bunu ters çeviriyorum. Şimdi yavaş yavaş yağlı kağıdını çıkarıyorum. İşte olay budur. Renk olarak biraz daha koyu. Ben biraz daha kakao koysaydım bu rengi yakalayabilirdim. Renk farkı bir parça var. Düz olsun diye şu kenarları başta bu şekilde kesiyorum. Şu kenarını alacağım. Bunu ayrı bir şekilde yiyebilirsiniz. Tüm kenarların düz olmasını istiyorum ben. Onun için bu şekilde kesiyorum. Bunu da kenara alıyorum şimdilik. Diğer kenarlarını da aynı şekilde kesiyorum. Her tarafını düzelttim. Şimdi bu boyutta kesiyorum hepsini. Başta şu şekilde uzunlamasına keseceğim.
hizasına getiriyorum ve kesmeye devam ediyorum. Ve işte olay budur. Diklemesine kestim. Şimdi de yanlamasına kesiyorum. Çıkarıyorum. Diğerini de aynı şekilde yapıyorum. Diklemesine 3 tane çıktı. Diğerlerinin hepsini de bu şekilde kesiyorum. Hepsini kestim. Şöyle göstereyim. Şimdi tek bir şey kaldı. Buzluktan kremamı çıkaracağım ve aralarını ekleyeceğim. Bunları toplamda buzlukta yarım saat beklettim. Bunların kıvamı böyle tam donmadı ama rahat bir şekilde çıkarabileceğim konumda. Kıvamı tam istediğim gibi böyle tam donmamış, görüyorsunuz. Elinizi vurduğunuzda izi kalıyor ama istediğim gibi bunu çıkarabileceğim kalıp gibi. 2 parça kekimden alıyorum, bir tahtanın üzerine koyuyorum. Kremasından da kontrollü bir şekilde almanız gerekecek. Şu şekilde tutuyorum ve görüyorsunuz nasıl çıkıyor kalıp gibi. Yalnız burada dikkatli olmak gerekiyor. Bir parça kırılabilir. Kırılırsa da sıkıntı olmaz. Şöyle tutuyorum ve çekiyorum, görüyorsunuz. Ve arasına koyuyorum. İşte olay budur. Şimdi de kekimi tutuyorum ve üzerine bu şekilde ekliyorum. Ve bir parça bastırıyorum. Evet, süt dilimi hazır. Şuna bakın ya, ne kadar güzel gözüküyor ya. Tam istediğim gibi oldu. Mis gibi gözüküyor. Dört dörtlük oldu. Bunu şimdilik kenara alıyorum ve diğerlerinin hepsini de aynı şekilde yapıyorum. Bir tane daha göstereyim. Rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz şöyle. Kekimin arasına şu şekilde koyuyorum. Şimdi de diğer keki üzerine bu şekilde ekliyorum ve bir parça bastırıyorum. Arasına koyduktan sonra şöyle bir parça bastırın. İnceliği de bence oldu. Çok güzel gözüküyor. Şuna bakın ya. Mis gibi oldu ya. Şimdilik bunu kenara alıyorum ve hepsini bu şekilde yapıyorum. Süt dilimi hazır. Şimdi bunları buzdolabına ekleyeceğim. Hepsini yapmadım. Dayanamıyorum artık çünkü. Tadım yapmak istiyorum bir an önce. Bunları atayım tadım için. Daha sonra ben diğerlerini yapmaya geçeceğim. Tam tamına 1 saat buzdolabında kaldı. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Şunlara bakın ya, ne kadar güzel gözüküyorlar ya, mis gibi gözüküyor. Görüntü tamam, bence benzedi. Ufak tefek farklılıklar var. Önemli olan lezzeti. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım, bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir tanesini alıyorum. Şuna bakın ya, mis gibi ya. Şuna baksanıza ya, çok güzel gözüküyor. Şöyle bir tadına bakıyorum. Muazzam ya. Gerçekten ama gerçekten benzemiş. Süper ya. Ya düşünsenize, kendi evinizde kendi süt diliminizi kendiniz yapıyorsunuz. Muazzam bir şey bu ya. Böyle bir tane daha tadına bakıyorum. Bu ağzınıza akıp gidiyor. Eklediğimiz aromalarla o dışarıdan aldığımız süt dilimi lezzetine ulaşmışız. Çok güzel ya. Bence bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Şöyle bunu son lokmayı da götürüyorum. Gerçekten dört dörtlük. Hiçbir laf yok yani. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.